Gizli mabet. Karadeniz'in soğuk suları kıyıya vuruyor, dalgaların monoton sesi gecenin sessizliğini dolduruyordu. Trabzon'un eski mahallelerinden birinde, taş duvarlı bir konağın bodrum katında Doktor Elif Yılmaz, elindeki fener ışığıyla etrafı aydınlatmaya çalışıyordu. Arkeoloji profesörü olarak geçirdiği 20 yılın ardından, nihayet hayatının en önemli keşfine ulaşmak üzereydi. Konağın sahibi, 90 yaşındaki Hacı Mehmet Efendi, bir hafta önce vefat etmişti. Vasiyetinde, evinin bodrum katında sakladığı bir sandığın içindekilerin Elif'e teslim edilmesini istemişti. İki aile arasındaki dostluk 100 yılı aşkındı ve yaşlı adam, sırlarını ancak güvendiği birine emanet edebilirdi. Sandık, kalın meşe tahtalardan yapılmış, üzeri Osmanlıca hatlarla süslenmişti. Elif, titreyerek kapağı açtığında, içinde sararmış kağıtlar, eski bir harita ve tuhaf sembollerle dolu bir defter buldu. Defterin ilk sayfasını okuduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu satırları okuyan kişi, kutsalın bekçisi olmaya aday gösterilmiştir. Buradan sonrası tehlikelerle doludur. Ancak gerçek bilgiyi arayanlar için kapılar açılacaktır. Elif, sayfaları dikkatlice incelemeye başladı. Defter, 16. yüzyıldan kalma bir din adamının günlüğüydü. Şeyh Muhiddin, Osmanlı döneminde Trabzon'da yaşamış, tasavvuf yolunda ilerlemiş bir alimdi. Günlüğünde, dağların derinliklerinde gizlenmiş bir mabetten bahsediyordu. Bu mabet, sıradan bir ibadet yeri değildi, kadim zamanlarda kurulmuş, farklı inançların kesiştiği, evrensel bilgeliğin saklandığı kutsal bir mekandı. Günlüğe göre, mabet Bizans döneminden çok daha eskiydi. Hatta bazı işaretler, buranın Hitit medeniyetine kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyordu. Farklı çağlarda farklı medeniyetler bu mekanı keşfetmiş, her biri kendi inancının izlerini bırakmıştı. Mabet, sanki zamanın ötesinde bir varlığa sahipti. Ertesi sabah Elif, en yakın arkadaşı ve meslektaşı Kemal Bey'i aradı. Kemal, jeoloji profesörü olarak Karadeniz bölgesinin mağara sistemlerini yıllardır inceliyordu. Telefonda durumu kısaca anlattığında, Kemal'in heyecanı hattan bile hissediliyordu. Elif, bu inanılmaz bir şey. Yıllardır böyle bir yapının varlığından bahseden efsaneler duyuyorum. Yerel halk arasında, kayıp mabet veya yedi kapının evi olarak biliniyor. Ama hiç kimse somut bir kanıt bulamadı. 2 gün sonra Kemal, yanında dağcılık ekipmanları ve jeoradar cihazıyla Trabzon'a geldi. Şeyh Muhiddin'in haritasını incelediklerinde, Mabettin Uzungöl'ün yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde olduğunu anladılar. Haritada işaretlenmiş özel noktalar vardı, bir çağlayan, 3 çam ağacı ve kaya üzerinde oyulmuş gizemli bir işaret. Elif ve Kemal, hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkmadan önce, bir de rehber bulmaya karar verdiler. Yerel halkın önerisiyle, dağları avucunun içi gibi bilen 65 yaşındaki Hüseyin amcayla tanıştılar. Hüseyin amca, gençliğinde çoban olarak çalışmış, dağların her karışını gezmişti. Onlara durumu anlattıklarında, yaşlı adamın yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. "Babam bana o yerden bahsederdi," dedi Hüseyin amca, sesi titrerek. "Ama oraya gitmeyin," derdi hep. "Bazı yerler kutsaldır, rahatsız edilmemelidir," derdi. "Yine de siz kararlıysanız, ben yolu gösteririm. Ama şunu bilin ki, o dağlarda normal olmayan şeyler olur. Sis aniden çöker, yol kaybedersiniz. Bazı gece sesler duyulur." Elif, bilim insanı olarak batıl inançlara inanmıyordu. Ama Hüseyin amcanın samimiyeti dikkatini çekti. Belki bu söylentilerin bir gerçek payı vardı. Belki de mabeti korumak için kasıtlı olarak yayılmıştı. Ekim ayının sonlarıydı. Hava soğumaya başlamış, dağların zirvelerini kar kaplamıştı. 3 kişilik ekip, sırt çantalarına malzeme doldurarak şafak vaktinde yola çıktı. İlk gün nispeten rahat geçti. Ormanlık alanda ilerlerken, Elif günlükteki ipuçlarını sürekli kontrol ediyordu. Çağlayanın sesini duyduğunuzda, güneye dönün. 7 adım sonra, toprak altında yatan antik taşı bulacaksınız. Öğleden sonra, gerçekten de bir çağlayanın sesini duydular. Su, yüksek bir kayalıktan aşağıya dökülüyor, etrafı pırıl pırıl damlacıklarla kaplıyordu. Güneye döndüklerinde, toprakla kaplı düz bir alan gördüler. Kemal, jeoradarı çalıştırdı. Cihaz, yer altında yaklaşık 2 metre derinlikte büyük bir taş kütlesinin varlığını gösteriyordu.
Küreklerle kazmaya başladılar. Bir saat sonra, üzerinde eski bir dilde yazılar olan dev bir taş ortaya çıktı. Yazılar, ne Osmanlıca ne de Yunanca değildi. Elif, bunların çok daha eski bir alfabeye ait olduğunu fark etti. Luvice'ye benziyordu, ama tam olarak eşleşmiyordu. Bu taş bir işaret, dedi Elif heyecanla. Günlükte bahsedilen, bilgelik taşı, olmalı. Eğer yazıları doğru çözebilirsek, Mabet'e giden yolun devamını bulabiliriz. O gece, kamp ateşinin başında otururlarken, Elif yazıları deşifre etmeye çalıştı. Yanında getirdiği dil bilgisi kitaplarından yararlanarak, kelime kelime çözmeye başladı. Yıldızlar hizalandığında, kayalar kapıyı açar. Dağın kalbini bul, 4 unsurun birleştiği noktada. Ertesi sabah erkenden yola devam ettiler. Günlüğe göre, 3 çam, işaretini bulmaları gerekiyordu. Saat öğlene yaklaşırken, gerçekten de 3 yaşlı çam ağacının bir üçgen oluşturduğu bir noktaya vardılar. Ağaçlar o kadar yaşlıydı ki, gövdeleri en az 5 kişinin sarılabileceği kalınlıktaydı. Üçgenin tam ortasında, kayalara oyulmuş eski bir sembol vardı. Semboldeki şekil, bir güneşi andırıyordu ama içinde karmaşık geometrik desenler vardı. Elif, bu sembolün Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuş güneş disklerine benzediğini fark etti. Bronz çağından kalma olabilir, dedi düşünceli bir şekilde. Bu bölgede o dönemden pek kalıntı bulunamaz. Bu, Mabet'in gerçekten çok eski olduğunu gösteriyor. Kemal, jeoradarı yine çalıştırdı. Bu sefer cihaz, yaklaşık 10 metre ileride, zemin altında büyük bir boşluk tespit etti. Hızla o yöne doğru ilerlediler ve yoğun çalılıkların arkasında, kayaların arasında gizlenmiş bir mağara ağzı buldular. Mağaranın girişi, özenle işlenmiş taşlarla çevrilmişti. Üzerindeki kabartmalar, farklı uygarlıkların izlerini taşıyordu. Bir köşede Sümer yazısına benzeyen işaretler, diğer köşede eski Yunan motifleri, bir başka yerde ise İslami geometrik desenler vardı. Bu inanılmaz, dedi Kemal hayranlıkla. Sanki farklı çağlardan insanlar buraya gelmiş ve kendi işaretlerini bırakmışlar. Hüseyin amca, mağaranın ağzında durdu. Yüzü solgunlaşmıştı. Burası o yer, dedi kısık bir sesle. Babamın bahsettiği yer. Çocukken bir kere buraya kadar gelmişti. İçeri girmeye cesaret edememiş. İçeriden sesler geliyordu, derdi. Fenerlerin ışığında mağaraya girdiler. İlk oda, doğal bir oluşumdu ama duvarlarda insan eli değmiş izler vardı. Tavan, 10 metre yüksekliğe ulaşıyordu ve üzerinde damla taşları asılı duruyordu. Zeminde küçük bir su birikintisi vardı ve bu suyun mineralli olduğu belliydi. İlk odadan 3 tünel ayrılıyordu. Günlüğe göre, su sesi gelmeyen yolu seçmeliydiler. Dikkatle dinlediklerinde, orta ve sağdaki tünelden hafif bir su sızıntısı sesi geldiğini fark ettiler. Sol tünel ise tamamen sessizdi. Sol tünele girdiler. Burası artık doğal bir mağara değildi. Duvarlar düzgün bir şekilde kesilmiş, tavan kemerlerle desteklenmişti. İlerlemeye başladıklarında, duvarlarda fresk kalıntıları gördüler. Boyalar çoğunlukla solmuştu ama bazı bölümlerde hala canlı renkler vardı. Fresklerden birinde, beyaz kaftanlar giymiş insan figürleri bir ateşin etrafında toplanmıştı. Bir diğerinde, yıldız haritalarına benzeyen şemalar vardı. En ilginç olanı ise, farklı dini sembollerin bir arada gösterildiği bir sahne, haç, hilal, Davut yıldızı, simgesi ve başka tanımadıkları semboller yan yana duruyordu. "Bu resim ne anlama geliyor?" diye sordu Kemal. Elif derin bir nefes aldı. "Sanırım bu mabet, farklı inançların buluşma noktasıydı. Belki de insanlar burada, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, ortak bir hakikati aramışlar." Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra, ikinci bir odaya vardılar. Bu oda özenle düzenlenmiş, duvarlarda nişler oluşturulmuştu. Nişlerin bazılarında hala eski yağ kandilleri duruyordu. Odanın ortasında, mermerden yapılmış oktagon şeklinde bir platform vardı. Platformun üzerinde, hala okunabilir yazılar vardı. Elif eğilip yazıları inceledi. "Bu Osmanlıca," dedi. "Şeyh Muhiddin'in yazdığı bir dua. Buraya giren, niyetini saf tutsun. Bilgi, ancak temiz kalplere açılır." Platformun yanında, duvarda küçük bir çıkıntı vardı. Elif, günlüğü tekrar kontrol etti. 8. yıldıza bas, yazıyordu. Platform üzerindeki sembolleri saydı.
Sekizinci sembol, bir yıldız şeklindeydi ve diğerlerinden biraz daha çıkıntılıydı. Yıldıza bastığında, gizli bir mekanizma çalıştı. Duvarda gizlenmiş bir kapı ağır ağır açıldı. Arkasında dar ve dik bir merdiven belirdi. Merdivenler aşağıya, dağın içlerine doğru iniyordu. "Dikkatli olun," dedi Hüseyin amca. "Bu merdiven çok eski. Taşlar kaymış olabilir." Yavaşça aşağı inmeye başladılar. Merdiven spiraldi ve yaklaşık 80 basamak sonra başka bir odaya çıkıyordu. Bu oda, şimdiye kadar gördüklerinin en etkileyicisiydi. Oda, kare planlıydı ve her bir kenarı yaklaşık 15 metre uzunluğundaydı. Tavan kubbeli ve üzerinde altın varakla işlenmiş gök cisimlerinin haritası vardı. Duvarlardaki freskler, bu sefer çok daha iyi korunmuştu. Bir duvarda Sümerlerin yaratılış destanı, diğerinde Mısır'ın gizem okullarından sahneler, bir diğerinde Hint felsefesinin sembolleri tasvir edilmişti. Odanın ortasında, kristal taşlarla süslenmiş yuvarlak bir masa duruyordu. Masanın üzerinde, bronzdan yapılmış bir astrolabe, eski bir yazı takımı ve cam bir kap içinde kırmızı bir sıvı vardı. Sıvı, binlerce yıl geçmesine rağmen hala taze görünüyordu. "Bu sıvı ne olabilir?" diye merakla sordu Kemal. Elif, günlüğün ilgili sayfasını buldu. Şeyh Muhyiddin burada, ebedi mürekkepten bahsediyor. Burada yazılan metinlerin asla kaybolmaması için özel bir karışım kullanılmış. Masanın üzerinde, deri bir kılıf içinde bir kitap vardı. Elif, titreyerek kitabı aldı. Kapağı, altın ve gümüş tellerle işlenmiş, üzerinde hiçbir yazı yoktu, sadece karmaşık bir mandala deseni vardı. Kitabı açtıklarında, içindeki sayfaların çok ince bir malzemeden yapıldığını gördüler. Kağıt değildi bu, belki de ipek, belki başka bir şeydi. Sayfalarda farklı dillerde yazılar vardı. İlk sayfalar Sümer dilindeydi, sonra Akkadka, Mısır hiyeroglifleri, eski Yunanca, Latince, Arapça, Farsça ve daha birçok dil peş peşe geliyordu. Elif, Arapça bölümü okumaya başladı. Zamanın başlangıcından beri, insanlar gerçeği aramıştır. Her medeniyet, hakikati kendince bulmuş ve adlandırmıştır. Ama gerçek tektir, sadece yollar farklıdır. Bu mabet, yolların kesiştiği noktadır. Burası, evrensel bilgeliğin korunduğu yerdir. İlk yapıyı kuranlar, yıldızları okuyan kadim kavimlerdendi. Onlar zamanın döngülerini, yıldızların hareketlerini ve evrenin yasalarını biliyorlardı. Bu bilgiyi gelecek nesillere aktarmak için bu mekanı inşa ettiler. Sonradan gelenler, her biri kendi bilgisini ekledi. Sümerler matematik ve yazıyı, Mısırlılar mimari ve tıbbı, Yunanlılar felsefeyi, Hintliler meditasyon ve bilinci, Çinliler denge ve uyumu, İbrani bilginleri mistik yorumları, Müslüman mutasavvıflar kalbin bilgisini buraya eklediler. Kitap, sadece bir metin koleksiyonu değildi. Her sayfa, o çağın bilim ve felsefesinin özeti gibiydi. Astronomi hesaplamaları, tıbbi formüller, geometri teoremleri, müzik teorileri, meditasyon teknikleri, etik prensipler hepsi bir aradaydı. Elif saatlerce kitabı inceledi. Bu, insanlık tarihinin kayıp halkasıydı. Farklı uygarlıkların birbirinden etkilendiğini, bilgi alışverişinde bulunduğunu gösteren somut bir kanıttı. Tarih kitaplarında birbirinden bağımsız geliştiğini sandığımız medeniyetler, aslında bu gibi gizli merkezlerde buluşmuş, bilgi paylaşmışlardı. Kitabın son sayfalarında, Mabettin muhafızlarından bahsediliyordu. Bu bilgiler, her çağda özenle korunmalıdır. Muhafızlar, soyları tükenene kadar görevlerini sürdürmelidir. Her muhafız, kendinden sonra gelecek olan birini seçmeli ve bilgiyi ona aktarmalıdır. Muhafızın görevi ağırdır. Ne sadece kendi inancına bağlı kalacak, ne de inançsızlığa düşecektir. O, tüm yolların birleştiği noktada durmalıdır. Bilgiyi kötüye kullanacak olanlardan korumalı, ama gerçek arayanlara da kapıları açmalıdır. Elif, bunları okurken Hacı Mehmet Efendi'yi düşündü. Demek ki yaşlı adam, muhafızlardan biriydi. Belki de son muhafızdı ve Elif'i halef olarak seçmişti. Bu düşünce, üzerine ağır bir sorumluluk yüklüyordu. "Kemal," dedi yavaşça, "burada bulduklarımız çok önemli. Ama bunları dünyayla paylaşmak doğru olur mu? Belki de bazı bilgiler gizli kalmalı." Kemal uzun uzun düşündü. "Bilmiyorum Elif. Bir yandan, bu bulgu arkeoloji tarihinin en büyük keşfi olabilir. Öte yandan, bu yerin kutsallığını korumak gerekiyor.
Belki de burayı sadece belgelemeli, sonra tekrar gizlemeliyiz. Odanın arkasında bir başka geçit daha vardı. Taş bir perde bu geçidi kapatıyordu. Perdede bir yazı vardı. Buradan ötesi, sadece kalbi arınanlar için. Elif, içinden bir his geldiğini fark etti. Sanki bu yere ait olduğunu hissediyordu. Tereddütsüz perdeyi kenara itti. Arkasında küçük ama son derece kutsal bir alan vardı. Bu son oda, bir ibadet yeriydi. Ortada sekizgen bir havuz vardı ve havuz, yeraltı suyuyla besleniyordu. Su, berraktı ve derinliği belli değildi. Havuzun etrafında, her bir köşeye denk gelecek şekilde 8 niş vardı. Nişlerin her birinde, farklı bir dini geleneğe ait semboller vardı. İlk nişte, ateş yakılan bir mangal vardı, Zerdüştlüğün sembolü. İkincisinde, lotus pozisyonunda oturan bir Buda heykeli. Üçüncüsünde, haç. Dördüncüsünde, hilal ve yıldız. Beşincisinde, Davut yıldızı. Altıncısında, Taoizmin Yin Yang sembolü. Yedincisinde, Hindu tanrı Shiva'nın dans eden figürü. Sekizincisinde ise, herhangi bir dine ait olmayan evrensel bir sembol, iç içe geçmiş spiraller. Tavanına baktıklarında, bir göz yanılması mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadıkları bir şey gördüler. Tavan, sanki şeffaflaşmış ve üzerlerinde yıldızları gösteriyordu. Ama orası bir mağaranın derinliklerindeydi, gökyüzünü görmeleri imkansızdı. Kemal, feneriyle tavana ışık tuttu. Tavan, özel bir kristal kaplamayla kaplıydı. Belki de üstte bir optik sistem vardı ve gerçekten dışarıdaki gökyüzünü buraya yansıtıyordu. İnanılmaz bir mühendislik, dedi hayretle. Binlerce yıl önce böyle bir şeyi nasıl yapmışlar? Elif, havuzun kenarına yaklaştı. Suyun yüzeyine dokunduğunda, hafif bir titreşim hissetti. Su, normal su gibi değildi. Bir enerji taşıyor gibiydi. Havuzun ortasında küçük bir ada vardı ve adada bir taş oturak duruyordu. Elif, içinden gelen bir ses gibi, orada oturması gerektiğini hissetti. Ayakkabılarını çıkardı ve dikkatlice suya bastı. Su soğuktu ama rahatsız edici değildi. Adaya ulaştığında, lotus pozisyonunda oturdu. Gözlerini kapadı ve derin nefes almaya başladı. Ne kadar süre öyle oturdu bilmiyordu. Dakikalar mı, saatler mi geçti anlayamadı. Bir süre sonra, zihninde görüntüler belirmeye başladı. Mabettin inşası, ilk muhafızların toplandığı anlar, yüzyıllar boyunca buraya gelen bilgeler, farklı kıyafetler içinde ama aynı arayışla yola çıkmış insanlar. Hepsini gördü. Bir an, zamanın ötesine geçmiş gibiydi. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda vardı. Tüm bu bilgilerin, aslında bir tek gerçeği işaret ettiğini anladı, evrenin ardında bir birlik, bir bütünlük vardı. Farklı dinler, farklı felsefeler, farklı bilimler hepsi bu birliği farklı açılardan anlamaya çalışıyordu. Gözlerini açtığında, yüzünde yaşlar vardı. Ama bunlar hüzün değil, bir tür sevinç gözyaşıydı. Kemal ve Hüseyin amca, havuzun kenarında ona bakıyorlardı. Onların yüzlerinde de benzer bir ifade vardı, sanki onlar da bir şekilde aynı deneyimi yaşamışlardı. Elif, adadan çıktı ve arkadaşlarıyla birlikte oturdu. Uzun süre konuşmadılar. Sessizlik, bazen kelimelerden daha fazla şey anlatırdı. Sonunda Hüseyin amca konuştu, babam haklıymış. Burası gerçekten kutsal. Ama şimdi ne yapacağız? Elif, derin bir nefes aldı. Bu yeri korumalıyız. Ama aynı zamanda buradaki bilgileri de belgelememiz gerek. Sadece tüm kitabı fotoğraflamakla kalmayacağız, bu odanın her detayını kaydetmeliyiz. 3 gün boyunca mabette kaldılar. Elif, her sayfayı fotoğrafladı, her freski belgeledi, her yazıyı kayıt altına aldı. Kemal, odaların teknik ölçümlerini yaptı, 3D haritasını çıkardı. Hüseyin amca ise, kamp malzemelerini taşıyarak onlara destek oldu. Günlüğün son sayfalarında, mabeti kapatma talimatları vardı. Eğer dünya henüz hazır değilse, kapıları tekrar mühürle. Zamanı geldiğinde, doğru kişiler yolu bulacaktır. Elif, uzun uzun düşündü. Dünya hazır mıydı? İnsanlık, farklı inançların aslında bir bütünün parçası olduğunu anlayabilir miydi? Son yıllarda artan hoşgörüsüzlük, çatışmalar, farklı olana duyulan korku. Hayır, dünya henüz hazır değildi. Mabetten ayrılmadan önce, Elif bir şey daha yaptı. Odanın ortasına, gelecekte buraya gelecek kişiler için bir mektup bıraktı. Buraya ulaşan kişi, kadim bilgeliğin mirasçısıdır.
Bu bilgiler, insanlığın farklı çağlardaki en derin anlayışlarının ürünüdür. Onları kullanırken, sorumluluğun büyük olduğunu unutma. Bu bilgiler güç vermez, huzur verir. Başkalarına üstünlük sağlamaz, onlarla bir köprü kurar. Buradan çıkarken, hangi yola inanırsan inan, tüm yolların aynı hakikate götürdüğünü unutma. Mektubu, kristal masanın üzerine bıraktı. Sonra, geldikleri yolu geri takip ederek, mabetten çıktılar. Çıkışta, gizli kapıyı tekrar kapattılar ve mekanizmayı kilitledi. Artık dışarıdan bakıldığında, sadece sıradan bir mağara ağzı görünüyordu. Dağdan inerlerken, Elif sürekli geriye bakıyordu. Mabet orada, dağın derinliklerinde, yüzyıllar boyu olduğu gibi sessizce beklemeye devam edecekti. Belki 100 yıl sonra, belki 1000 yıl sonra, bir başka arayıcı yolu bulacak ve bilgeliğin kapıları tekrar açılacaktı. Trabzon'a döndüklerinde, Elif hemen çalışma odasına kapandı. Fotoğrafları bilgisayara aktardı, notlarını düzenledi. Ancak bunları yayınlamayacaktı. En azından şimdilik değil. Kemal'le uzun uzun konuştular. Bu bilgiyi nasıl kullanmalıyız, diye sordu Kemal. Doğrudan yayınlayamayız, dedi Elif. Mabettin yerini açıklarsak, orası turist akınına uğrar, kutsallığı kaybolur. Belki de yağmalanır. Ama bilgileri yavaş yavaş, eserler içinde, dersler içinde aktarabiliriz. İkisi, bir plan hazırladı. Elif, önümüzdeki yıl bir kitap yazacaktı. Kitap, farklı medeniyetlerin ortak bilgeliğinden bahsedecekti. Ama Mabet'ten doğrudan bahsetmeyecek, sanki teorik bir araştırma gibi sunacaktı. Kemal ise, yeraltı yapıları üzerine bir makale hazırlayacak, ama Mabettin tam yerini vermeyecekti. Hüseyin amcaya ise önemli bir görev verdiler. O, köyünde gençlere eski hikayeleri anlatacak, doğaya saygıyı, farklı inançlara hoşgörüyü öğretecekti. Belki bir gün, bu gençlerden biri Mabet'e layık olur ve yeni muhafız olurdu. 5 yıl geçti. Elif'in kitabı yayınlandı ve akademik çevrelerde büyük ilgi gördü. Kitap, farklı dinlerin ve felsefelerin ortak noktalarını işliyordu. Ama hiç kimse, bu bilgilerin gerçek bir Mabet'ten geldiğini anlamadı. Elif, artık üniversitede ders verirken, öğrencilerine hep aynı şeyi söylüyordu: bilgi, güç için değil, anlayış için aranmalıdır. Farklı kültürleri öğrenirken, onları yargılamayın, anlamaya çalışın. Bir gün, sınıftan sonra genç bir öğrenci ona yaklaştı. "Hocam," dedi çekinerek, "kitabınızı okudum. Sanki bu bilgiler teorik değil de, yaşanmış gibi. Siz gerçekten böyle bir yere gittiniz mi?" Elif gülümsedi. "Belki gittim, belki gitmedim. Önemli olan, o yerin fiziksel olarak var olup olmaması değil. Önemli olan, insanların içinde böyle bir mekan yaratabilmeleri. Kalbin derinliklerinde, tüm hakikatlerin birleştiği bir nokta var. Orası herkesin kendi iç mabedi." Öğrenci düşünceli bir ifadeyle başını salladı ve gitti. Elif, pencerenin önüne gitti ve uzaktaki dağlara baktı. Orada, bir yerde, mabet hala duruyordu. Ve bir gün, belki de bu genç öğrenci, yolu bulacaktı. Bir kış günü, Elif ofisinde çalışırken, kapısı çalındı. İçeri giren kişi, yaklaşık 45 yaşlarında, şık giyimli bir adamdı. Kendini Profesör Martin Coleman olarak tanıttı, Oxford Üniversitesi'nden geldiğini söyledi. "Profesör Yılmaz," dedi adam nazik bir şekilde. "Kitabınızı okudum ve son derece etkilendim. Ancak şunu merak ediyorum, bu kadar detaylı bilgiyi sadece teorik araştırmayla elde etmek mümkün mü?" Elif, tetikte oldu. Yıllarca süren bir araştırmanın ürünü bu eser, Profesör Coleman. "Neden soruyorsunuz?" Coleman gülümsedi. "Çünkü ben de benzer bir şey üzerine çalışıyorum. Kadim medeniyetlerin gizli bilgi merkezleri. Ve bazı kaynaklara göre, Anadolu'da böyle bir yer var. Belki de siz bu yeri buldunuz." Elif, dikkatli bir şekilde konuştu. "Eğer böyle bir yer olsaydı, Profesör Coleman, ve eğer gerçekten kutsal bir yer olsaydı, onu kamuya açıklamanın doğru olacağını düşünüyor musunuz?" Coleman, sandalyesine yaslandı. "İlginç bir soru. Bazıları, bilginin herkesle paylaşılması gerektiğini söyler. Bazıları ise, bazı bilgilerin gizli kalması gerektiğine inanır. Siz ne düşünüyorsunuz?" "Bence," dedi Elif yavaşça, "bilgi bir hediyedir. Ama her hediye, her zaman, herkese verilmemelidir. Zamanlaması ve alan kişinin hazırlığı önemlidir." Coleman başını salladı. "Anladım. O halde size bir teklif sunacağım. Ben de yıllardır bu konuyu araştırıyorum.
Bazı belgelere sahibim, siz de bazılarına. Belki birlikte çalışabiliriz, ama bulduklarımızı sadece hazır olanlara aktarırız. Elif, Coleman'ın teklifini düşündü. Araştırmalarını paylaştılar. Coleman'ın belgeleri, gerçekten de değerliydi. Orta Çağ'dan kalma bir Avrupa keşiş tarafından yazılmış bir günlükten bahsediyordu. Bu keşiş, Haçlı seferlerinden sonra Anadolu'da gezerken, benzer bir mabetten bahsediyordu. Demek ki sadece bir mabet yok, dedi Elif şaşkınlıkla. Belki de dünyanın farklı yerlerinde, benzer yerler var. Coleman onayladı. Benim tahminime göre, en az 7 tane var. Antik çağda, bilginler arasında bir ağ vardı. Her biri kendi bölgesinde bir merkez kurmuş. Ve bu merkezler, birbirleriyle haberleşiyordu. Haberleşme mi, diye sordu Elif. Nasıl? Semboller aracılığıyla, dedi Coleman. Her mabette bulunan sembollerin bir kısmı, evrensel bir dil oluşturuyor. Eğer bu dili çözebilirsek, mabetler arasındaki bağlantıları bulabiliriz. İki profesör, bundan sonraki aylar boyunca birlikte çalıştı. Elif'in Anadolu'dan bulduğu sembolleri, Coleman'ın Avrupa'dan bulduğu sembollerle karşılaştırdılar. Gerçekten de bir sistem vardı. Matematiksel oranlar, geometrik şekiller ve astronomik hesaplamalar bir kod oluşturuyordu. Kod, aslında bir haritaydı. Dünya üzerindeki 7 kutsal noktanın koordinatlarını veriyordu. İlki, Elif'in bulduğu Trabzon'daki mabetti. İkincisi, Coleman'ın araştırdığı İskoçya'daki bir yerdi. Diğerleri ise Hindistan'ın kuzeyinde, Mısır'da, Peru'da, Moğolistan'da ve Polinezya'nın bir adasında olduğu tahmin ediliyordu. Bu inanılmaz, dedi Coleman heyecanla. 7 mabet, dünyanın 7 farklı noktasında. Ve hepsi, belirli bir geometrik düzen içinde yerleştirilmiş. Elif, haritayı inceledi. Bu noktalar, eski çağlarda önemli enerji merkezleri olarak kabul ediliyordu. Çinliler buna, ejderha hatları, Avrupalılar, L çizgileri, derdi. Belki de bu mabetler, gerçekten de özel yerler üzerine kurulmuş. Ve belki de, dedi Coleman düşünceli bir şekilde, hepsi bir araya getirildiğinde, daha büyük bir bilgi ortaya çıkıyor. İki araştırmacı, bu hipotezi test etmek için diğer mabetleri de bulmaya karar verdi. Ancak bu, kolay olmayacaktı. Her biri, farklı bir ülkede, farklı yasal ve kültürel koşullar altındaydı. İlk olarak, Hindistan'a gitmeye karar verdiler. Koordinatlar, Himalayaların eteklerindeki bir manastırın yakınlarını gösteriyordu. Yerel bir rehber tuttular ve uzun bir yolculuğa çıktılar. Manastır, Budist keşişler tarafından kullanılıyordu. Başkeşiş, yaşlı bir adamdı ve Elif ile Coleman'ı samimi bir şekilde karşıladı. Sizin geleceğinizi biliyorduk, dedi gizemli bir şekilde. Rüyalarımda gördüm. Batıdan 2 arayıcı gelecek, kayıp bilgeliği arayacak. Keşiş, onları manastırın altındaki gizli bir geçide götürdü. Burada da benzer bir yapı vardı. Tüneller, odalar, freskler ve ortada bir meditasyon alanı. Ama bu mabet, Hindistan'ın ruhunu yansıtıyordu. Duvarlar, çakra sembolleri ve yoga pozisyonları ile süslenmişti. Bu yer, dedi başkeşiş, 1000 yıldan fazladır bizim korumamız altında. Ama biliyoruz ki, bu bilgi sadece bizim değil. Tüm insanlığın, zaman geldiğinde, paylaşılacak. Elif, burada da benzer bir kitap buldu. Bu sefer, Sanskrit dilinde yazılmıştı. Yoga felsefesi, Ayurveda tıbbı, meditasyon teknikleri ve evrenin yapısı hakkında derin bilgiler içeriyordu. Hindistan'dan sonra, Coleman'la birlikte Mısır'a gittiler. Burada mabet, Nil Nehri'nin doğusunda, çöllerin içindeydi. Binlerce yıldır kumlar altında gizlenmiş, ancak yerel Bedevi kabilesi tarafından biliniyordu. Mısır mabetinde, piramitlerin gerçek amacı, Nil'in düzenli taşmalarının astronomik hesaplamaları, mumyalama tekniklerinin tıbbi temelleri gibi bilgiler vardı. Duvarlarda, tarihte bilinen ilk cerrahların kullandığı aletlerin çizimleri bulundu. Peru'daki mabet ise, Machu Picchu'ya yakın bir yerdeydi. İnka medeniyetinin öncesinden kalma, taşların hassas bir şekilde birleştirildiği bir yapıydı. Burada, tarım teknikleri, su yönetim sistemleri ve astronomi bilgileri bulunuyordu. Her mabetten edinilen bilgiler birleştirildiğinde, insanlık tarihinin tamamen farklı bir resmi ortaya çıkıyordu. Kadim çağlarda, şu an düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir medeniyetler ağı varmış. Ve bu medeniyetler, farklı coğrafyalarda olsalar da, ortak bir bilgeliği paylaşıyorlarmış.
Tüm 7 mabetten toplanan bilgileri bir araya getirdiklerinde, Elif ve Coleman şaşırtıcı bir şey fark ettiler. Her mabetteki kitabın bir bölümü, birbirini tamamlıyordu. Sanki tek bir büyük metin, 7 parçaya bölünmüş ve her parça farklı bir yere yerleştirilmişti. Bu metni birleştirdiklerinde, karşılarına çıkan şey inanılmazdı: evrenin yapısı, bilincin doğası, zamanın gerçek akışı, hayat ve ölüm döngüsü, farklı boyutların varlığı hakkında bir bilgi hazinesi. Bu bilgiler, dedi Elif hayretle, modern bilimin ancak son yüzyılda keşfetmeye başladığı şeyler. Kuantum fiziği, görelilik teorisi, bilinç araştırmaları. Ama bunlar binlerce yıl önce biliniyormuş. Coleman başını salladı. Ve sadece bilimsel bilgi değil. Ahlaki, felsefi, ruhani bilgiler de var. Nasıl yaşanması gerektiği, toplumların nasıl organize edilmesi gerektiği, doğayla nasıl uyum içinde olunması gerektiği. Peki şimdi ne yapacağız, diye sordu Elif. Bu bilgileri dünyayla paylaşmalı mıyız? Uzun bir sessizlik oldu. Coleman sonunda konuştu: bence, aşamalı olarak paylaşmalıyız. Hemen hepsini yayınlarsak, insanlar hazır olmayabilir. Bazıları bu bilgileri kötüye kullanmaya çalışabilir. Ama yavaş yavaş, eğitim sistemlerine, bilimsel araştırmalara entegre edebiliriz. Elif ve Coleman, bir vakıf kurdular. Evrensel Bilgelik Vakfı, adını verdiler. Vakfın amacı, farklı kültürlerin bilgeliğini araştırmak, belgelemek ve paylaşmaktı. Ama asıl amacı, 7 mabetten elde edilen bilgileri, uygun zamanda ve uygun şekilde insanlığa aktarmaktı. İlk olarak, üniversitelerde dersler vermeye başladılar. Karşılaştırmalı bilgelik çalışmaları, adlı bu dersler, farklı kültürlerin ortak noktalarını işliyordu. Öğrenciler, Doğu ve Batı felsefesini, bilimi ve dini, maddeyi ve ruhu birlikte öğreniyordu. Sonra, kitaplar yazmaya başladılar. Ancak bu kitaplar, mabetlerin varlığından doğrudan bahsetmiyordu. Sanki bu bilgiler, genel bir araştırmanın ürünüymüş gibi sunuluyordu. Ama içlerinde, kadim bilgeliğin özü vardı. Yıllar geçtikçe, Elif'in etrafında bir topluluk oluştu. Öğrencilerinden bazıları, bu yolda devam etmeye karar verdi. Onlar da kendi araştırmalarını yapıyor, farklı kültürleri inceliyor, bilgeliği arıyorlardı. Bir gün, Elif en yetenekli öğrencilerinden biri olan Ayşe'ye, Trabzon'daki mabetten bahsetti. Hazır olduğunu düşünüyorum, dedi. Belki seni oraya götürmeliyim. Ayşe'nin gözleri parladı. Gerçekten mi hocam? Ama ben layık mıyım? Layık olmak, dedi Elif gülümseyerek, sadece bilgi sahibi olmak değildir. Alçak gönüllü olmak, öğrenmeye açık olmak ve bilgiyi doğru kullanma niyetinde olmaktır. Sen bu özelliklere sahipsin. İlkbaharda, Elif ve Ayşe, Trabzon'a gittiler. Hüseyin amca artık çok yaşlanmıştı ama hala sağlıklıydı. Onları görünce çok sevindi. Nihayet, dedi. Yeni bir arayıcı. Ben de artık görevimi tamamladım. Üçü birlikte dağlara çıktılar. Ayşe, ilk kez mabeti gördüğünde, duygulanmıştı. Bu gerçek mi, diye fısıldadı. Yoksa bir rüya mı? Gerçek, dedi Elif. Ama aynı zamanda bir rüyada. Çünkü bu yer, sadece fiziksel bir mekan değil. Aynı zamanda bir semboldür. İnsanlığın ortak ruhunun, ortak arayışının sembolü. Ayşe, tıpkı Elif'in yıllar önce yaptığı gibi, oktagon havuzun ortasındaki adaya gitti ve oturdu. Meditasyon yaptı. Ve o da benzer bir deneyim yaşadı. Zamanın ötesine geçti, tüm bilgilerin birliğini hissetti. Mabetten çıktıklarında, Ayşe değişmişti. Artık sadece bir öğrenci değildi. Yeni bir muhafızdı. Aradan 20 yıl daha geçti. Elif artık emekli olmuştu. Kemal Bey vefat etmişti. Hüseyin amca da birkaç yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Ama bilgelik devam ediyordu. Ayşe, şimdi profesördü ve kendi öğrencilerini yetiştiriyordu. Vakıf büyümüş, dünya çapında şubeleri açılmıştı. Farklı ülkelerden insanlar, bir araya gelip bilgeliği paylaşıyordu. Bir gün, Ayşe Elif'i ziyaret etti. Hocam, dedi, sizce dünya artık hazır mı? Mabetlerin varlığını açıklamamız gerekir mi? Elif, pencerenin önünde durdu ve dışarıya baktı. Bilmiyorum Ayşe, dünya hala çatışmalarla dolu. Ama aynı zamanda, bir değişim de var. İnsanlar daha fazla soru soruyor, daha açık fikirli. Belki yakında, diye tekrarladı Ayşe. Ama acele etmemeliyiz. Bilgelik, zorla kabul ettirilemez. Sadece sunulabilir.
Kabul etmek, herkesin kendi seçimi. Elif gülümsedi. Kesinlikle, sen iyi bir muhafız olacaksın Ayşe. Hatta belki sen, mabetleri dünyaya açacak olan kişi olacaksın. Ama zamanı kendin bileceksin. Elif Hanım, 85 yaşında vefat etti. Cenazesine yüzlerce insan katıldı. Öğrencileri, meslektaşları, dostları. Hepsi onun için güzel sözler söyledi. Ama hiç kimse, onun gerçek mirasını bilmiyordu. Vasiyetinde, tüm notlarını, fotoğraflarını ve araştırmalarını Ayşe'ye bıraktı. Ve bir mektup yazdı. Sevgili Ayşe, bu satırları okuyorsan, ben artık yokum. Ama endişelenme, görev devam ediyor. Mabetler hala orada, bilgelik hala korunuyor. Senin görevin, bunu sürdürmek. Ama unutma, sen sadece bir muhafız değilsin. Aynı zamanda bir öğretmensin. Yeni nesillere, farklılıkların zenginlik olduğunu, tüm inançların ve felsefelerin ortak bir hakikate işaret ettiğini öğret. Belki bir gün, insanlar savaşmayı bırakıp dinlemeyi öğrenecek. O gün geldiğinde, mabetlerin kapıları sonsuza kadar açılacak. Ve bilgelik, bir avuç muhafızın sırrı olmaktan çıkıp, tüm insanlığın mirası olacak. O güne kadar, görevini sürdür. Sabırla, sevgiyle, bilgelikle. Seni sevgiyle anıyorum. Elif. Ayşe, mektubu okuduktan sonra, uzun süre ağladı. Sonra, notları topladı ve çalışmaya devam etti. Çünkü biliyordu ki, bu hikaye henüz bitmemişti. Mabetler, dağların derinliklerinde, çöllerin ortasında, ormanların içinde, hala duruyordu. Bekliyor, gözetiyor, sabırla yeni arayıcıları bekliyordu. Ve bir gün, belki yakın gelecekte, belki 100 yıl sonra, insanlık hazır olduğunda, bu kapılar açılacak. Ve o zaman, kayıp olan bilgelik, tekrar bulunacak. Son.